Evet, bahçede işler bitmiyor. İş yaparken de misafirlerimiz geldi. Biraz onlarla oturduk, sohbet ettik. Şimdi onlar buraya gelmişken de size de tanıştırayım istedim. Size de yabancı gelmeyeceklerdir muhtemelen. Zaten Melih abla bize sürekli yorum yazan, sürekli bizi destekleyen bir kişi. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Bizi buralara, köye göçe cesaretlendiren önemli kanallardan birisiniz. Sizleri seyrederek cesaret aldık. Evet. O yüzden biz teşekkür ediyoruz. Biz sizi şimdi tanıtalım. Bilmeyenler vardır belki. Evet, biz 4 ay oldu Köyceğiz'e göç edeli. Evet, Köyceğiz'e göç ettiniz. Evet, köyde ikinci bahar adıyla bir de YouTube kanalımız var. Evet. Şimdi oradaki tecrübelerimizi bizim gibi göç etmek isteyenlerle yaşantımızı, çevreyi, ürünleri, insanları tanıttığımız bir YouTube kanalımız var. Biz hem kendimiz alışıyoruz hem insanlara bir örnek olmaya çalışıyoruz. Hem de kendinize anı biriktiriyorsunuz. Aynen ben öyle. YouTube'u biraz onu öyle görüyorum yani. Evet, aynen. Arşiv. Hatta bir sene önceki açtığım videolara bakınca vay be Atay'ı diyorum. Ada neymiş diyorum mesela. İsteseniz o kadar albümü biriktiremezsiniz yani. Mümkün değil. Biraz bu amaçla kullanılınca YouTube daha güzel oluyor. Evet. Arşiv niteliğinde oluyor. İnsanlarla bilgiyi, maneviyatı paylaşmak güzel oluyor. Çünkü sevinci paylaşıyorsun, üzüncü. Evet. Yani biz göç ettiğimizde İstanbul'da doğup büyüyen insanlar olarak yalnızlık çeker miyiz diye çok düşünmüştük. Evet. Ama bu YouTube bize o konuda çok iyi oldu. Hiç kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Çünkü insanlarla işte bize bahçe hakkında fikir veriyor, bir şeyler hakkında fikir veriyor. Bu anlamda, manevi anlamda bizi gerçekten çok doyurdu. Hı-hı. Gerçekten Ya izleyicilerimize bizi de ayağa kaldıranlar yani bu izleyicilerimiz oldu. Hani takipçi demeyeyim artık yani dostlarımız oldu. ailemiz oluyorlar. Ailemiz oldular gerçekten yani biz biliyorsunuz siz de yani çok zorluklardan geçerek geldik. Evet. Böyle en zor zamanlarda bizi desteklediler, şey yaptılar. İnsanda böyle Onlardan bir biri de bizdik işte. motivasyon Adım oluyor. adım takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz yani herkese gerçekten. Siz buraya hangi rüzgar attı size onu da sorayım Köyceğiz'den. Vallahi Köyceğiz iyi, hoş, güzel ama biz şimdi orada kiradayız. Evet. Şimdi kiralar gittikçe yükseliyor ve belirli bir süreden sonra eskisi gibi çok uzun süreli kiracılıklar olmuyor. Biz bunu anladık. Evet. Herkes kendi yerini ister. Orada bir yer almak da bizim için geçmiş. Yani imkanı kısıtlı olan Evet, çok insanlar pahalı. için oradan bir yer almak Artık geçmiş. zengin işi oldu ya. Evet. Aynen öyle. O yüzden biz hani orada mümkün olduğu kadar, sözleşmemiz olduğu kadar kalacağız. Sonrasında kendimize yer bakmaya çalıştık ama bu 4 ayda şoka girdik. Evet. Zaten matematiği unutmuştuk. İyice unuttuk. Sonra araştırdık. Dedik ki biz zaten takip ediyoruz. Evet. Kaan Beyler orada gayet de güzel yaşıyor. Oralarda gayet güzel yerler. Biz gidip oraya neden bakmıyoruz? Evet. Hem de orada siz artık aileden gibi olduğunuz için Hı hı. gideriz, sorarız. Nasıl bir yer, nasılsınız, nasıl yaşıyorsunuz derken biz apar topar sabah ezanıyla bir çıktık. Kendimizi burada bulduk. İyi ki de gelmişiz. Evet sağ olun Allah, ayağınıza sağlık. Sizi de oyaladık ama kusura Yok, bakmayın. olsun ne demek ya. Çalışıyordunuz bahçede her zamanki gibi. Evet, Hiç boş durmuyorsunuz. Onda da Şahitsiniz, takdir çalışıyordum ediyorum valla. sizi yani gerçekten. Yani karınca gibi çalışıyorsunuz. Bizden o performansı beklemeyin ana, ben yapamam, ben yapamıyorum. Ama diyorlar ya mesela çok gençsiniz, bu yaşta niye köye göç ettiniz? Köye göç biraz genç işi değil mi sizce de? Bence de. Değil mi? Emek gibi Kesinlikle. beden gücü gerektiriyor yani, kolay bir şey değil. Kesinlikle. Yani bizim o zamanlar aklımız ermiyordu. Bir de çoluk çocuk derdine düşüyorsun falan, düşünemiyorsun. Aynen evet. Aslında keşke sağlığımızı kaybetmeden gelip mücadeleyi burada verseymişiz. Ya gene maşallah diyelim gençsiniz ama ufak tefek ağır işler olmadan gene bir şeyler yaparsınız ya. Ya yapmaya çalışıyoruz. Evet. İnşallah tabii ki biraz daha hamlık mı gider, ne gider bilmiyorum ama Ben sizi anlayabiliyorum. Şimdi biraz zihni boşaltmak gerekiyor. Bir sakinleşmek, şöyle bir Tabii, nefes buraya almak bir istiyorsunuz. adapte olalım. Evet. Yani bir köy havasının bir tadını alalım. Evet. Çevreyi Ya bir işte gezelim, İnsanlar tanıyalım. şey zannediyor abi ya, köye göçünce arı bak, koyun bak, inek bak. Kolay değil yani gerçekten. Yok, bir de zaten. atadan, dededen, yeriniz olmadan yani bunları yapmak çok zor yani. Evet, Çok ben zor. kiracıyım. Yarın beni çıkartırlar. Tabii yani. Ben ne yapacağım o Tabii hayvanları? abi. O kadar hayvanı. Ben eşeği Yani. taşıdım, koyunları taşıdım. Neler çektim kadar yani. Bir zor, değil Allah mi? bir ben bilirim ya Yok, vallahi. yok ben Tabii ki. biliyorum. Eşekleri de vardı, atları da vardı, tavuklar, koyunlar. Çocuklar. Ama oradan oraya gerçekten Kolay çok takdir değil yani. ettim. Kendi yeriniz olacak. O zaman Hani evet. dönümlerce yerin olacak ki ekeceksin, biçeceksin. Ya kiradayken bunları yapmak gerçekten Çok, biraz macera çok, yani. Bir Aynen de sana öyle. getirisi olacağını bilsen yaparsın.
Ama maalesef o da yok. Şu an tarım da çok, hayvancılık da çok zor Maalesef. durumda. Sıkıntılı. Ya Evet. ben koyunları hazır yemle beslediğim için sattım. Yani baş edemedim yani. Evet. Ya bizim orada komşumuz vardı. Evet. İneği vardı ve otlanıyordu. Bizim oralar yeşillik. Evet. Adama bir gün ineği görmedik. Bağlıyordu oraya otlanıyor. Ne oldu dedim. Sattım dedi. Baş edemiyorum dedi adam. Valla ben haberlerde dinledim abi. Yani baş 1 edemiyor milyon küçük baş, 1 milyon küsür de büyükbaş hayvan kesime gitmiş. Aynen. Azalmış yani, sayı Ne azalmış. olacak böyle? Bu Artık ne olacak bilmiyorum yani ama Çok hani öyle sıkıntı. dışarıdan göründüğü gibi kolay değil yani, onu Yok, yok, söylemek yok. istiyorum. Dışarıdan Yok, ala kolay ala da değil. ithal ede Kolay. de o da bir Aynen. Sizin gibi enerjisi, isteği olan, hani biz kendimizden geçtik. Biz ucundan ancak tutabiliriz. Ama sizin gibi hani daha genç yaştayken kafasına dank eden, Evet. çalışma gücü olan, öğrenme gücü olan o insanlar gelip kalkındırsa çok daha iyi olur. İşte bir de aslında devlet de desteklesin. Şimdi mesela devlet bana Aynen. gelse dedik ki Kaan sen bak köye gelmişsin. 20 dönüm al sana kiralık. Cüzi bir parayla bana kiralasa mesela 20 dönüm. Ama bizde rant, yani bizde iş rant oluyor. Yani verilen hazine yerleri insanlar rant amacıyla Kötüye kullanıyor. kullananlar da olduğu için Ha, böyle hani gerçekten ekeyim, biçeyim. kontrol edecek. Ha, Verdiği yeri devlet de tabii, kontrol orada ediyor. Adam üretim bunu var mı? kötüye mi kullanıyor? Gerçekten üretim yapıyor mu? Evet. Yani yapmayanın tabii ki fazlasıyla geri alsın. Ne İşte gerekiyorsa. Ama böyle- yapana da desteğe devam etmesi Yani böyle lazım. bir yer verse bana, yemin olsun ben arabamı satar, traktör alır, Sen eker yaparsın biçerim. bak. Yaparım mı? Sana inanıyorum bak. Ama şimdi ben ne yapayım ben mesela şimdi yapamam. Ben traktör? söyleyeyim hani benim ben 60'ıma geldim yani. Maşallah abi, hiç göstermiyorsun ha. 57 yaşındayım. Bodur tavuk erdem taze. Ben ona şimdi yaparım dersem cesaret edemem. Evet. Ama sizin gibi insanlar yapabilir. Seni görüyorum zaten videolarda. Hevesli hevesli. Yani. Eli yatkın. Yok, severek yapmak Zaten lazım. yapana abi. verilmesi lazım o imkanlar. Evet. Yapamayana zaten Bak şu verilmemesi kadarcık yeri lazım. bile cennete çevirmiş. Bak orada tavukları, her şeyleri Tabii planlı, projeli. Evet. Burada köpekleri, arka tarafta bahçesi. Burada çocuklarına yani oynayabilecekleri, nefes alabilecekleri. Alan var, evet. Ağacını, her bir şeyini. Ben o ağaçların macerasını bile izledim. Oradan söktün, onun yanına Evet. diktin. Yani Yok, biz şu an bile bana yetersiz geliyor. Daha yapacak çok şey var da. düşün. Evet. Ama yani şu kadarcık alanda yaptıklarını biz gün gün gördük. Ya bu Evet. becerin de var, merakın da var. Allah uzun ömür ve sağlık versin. Bunları Evet. olduğu sürece yapacağına da inanıyorum. Biz itiraf ediyoruz, biz yapamıyoruz. Ama yapmaya çalışıyoruz. Ama biz bahçede yine çok iş yapıyoruz. Bilmeden Yapamıyoruz evet. diyoruz ama sadece tekniğini falan biraz daha öğrenmemiz lazım. Ya o Yoksa zamanla oluyor ya. yani ağaç Evet. budama. Ben mesela adam bir iki ağaç budayıp budama yaptık diyelim. Biz orada 15-20 tane ağacı budadık. Evet. Ağaçları Bir yer budadık. çevirdik, ektik. Evet. Hani kendi Maydanoz ve imkanlarımızla. ıspanaklar çıkınca çok mutlu oldum. Ama coşmuyorlardı bir türlü. Meğer gübre vermemiz gerekiyormuş. Bunları da Sağ olsun öğreniyoruz takipçilerimiz işte. söylediler. Şunu yapın, bunu yapın. Biz de birazcık bir şeyler yaptık, coştu. Evet. Gerçekten çok zevkli bir şey. Elimiz erdiğince tabii ki biz de yapmak istiyoruz. Ama elimiz erdiğince küçük çap. Evet. Ya burada önemli olan mutluluğu, huzuru yakalamak yani. Ha, yani, aynen. İlla ki böyle kendinizi bir şey yapmaya mecbur hissetmenize gerek yok yani. Evet. Yani biz de buraya tabii ki huzur için geldik yani. Evet. Biraz böyle temiz hava alalım, sağlığımız daha Aynen, evet. düzgüne gitsin. En azından kötüye gitmesin. Aynen. Bizim geliş amacımız o zaten. İlla bağda bahçede çalışacağız diye gelmedik. Evet. Ama yapabilen Yani. için, genç için gerçekten de köyde hayat var. Evet. Var. Ama yapabilen için. Yine sizi hep Bahçe. kamerada gördünüz. Arka bahçeyi de göstereyim size. Evet. orayı Evet. görmedik. Burayı biliyorsunuzdur zaten. Evet, evet. Bayağı çektiniz bunu. İnsanlar bezdi artık taş oda videosu görmekten. Oraya sprey şeyle, motorla. Aa, usta beni mahvetti ya. Ben buraya... Aralarını temizle. Tabii. Haydi Evet. bir daha Kolay ya. değil ya. Evet. Ama Pelet iyi. sobasını da ilk sizde gördük Bu biz, biliyor pelet değil musunuz? abi. Pelet Değil mi? içerideki, bu odun sobası. Ha. Onun gibi dur ya. Ama kalorifer sistemine çalışıyor. Bunu da evet, çünkü pelet çok pahalandığı için ben dedim pelete para vereceğimi soba alayım. Mantıklı. Evet, 8.000 lira oldu peletin tonu. Oo. Evet. Bu çok Kaç güzel ton oldu. gidiyor bir senede? Bak Ne kadar bu yakıyor? kış şu an 2 ton kadar yaktım. Pelet. Hı. Çok para yani. Çok. Evet. Doğalgazdan daha maliyetli ya. Doğalgaz şu an en ucuzu. Millet Aa. 1000 lira yaktım diyor da ben, sen bedava hiçbir şey yakmamışsın diyorum ben Yani yani. 6 ay yakıyorsun 6.000 lira. Evet. Tamam. Aynen. Şu an Bizim- köyde ısınmak en pahalısı şu an. Evet evet. Bizim de mesela biz odunu bedava, hiç oduna para vermedik. Hep bahçeden şeyden topluyoruz. Kömüre para veriyoruz. Şu ana kadar 27 torba kömür aldık biz. Evet. Kömür Ya- de pahalı. O da pahalı. Evet. Öyle olduğu halde aşağı yukarı doğalgaz, oduna para vermediğimiz halde
ve az yakıyoruz. Evet. Yani Tek sürekli şansımız yakmıyoruz. buralarda ılıman iklim olduğu için hani Yani sizin gibi soğuk ufak iklimlere çocuğumuz da göre. yok. Evet. Ama insanlar o konuda da yanılıyor. Hani mesela Köyceğiz bu bölge, İzmir bir UFO'yla falan ısınılır diye düşünenler Yok, var. yok. Öyle bir şey yok yani. Yok, Yok. yok. O yanıltıcı olur. Evet. Hani ben normal insanlardan fazla üşüyorum ama yani eşim de aynı şekilde. Muğla'nın soğuğu da tam soğuk. Çok soğuk. O kışı belki bilmiyorum, siz çok kış yaşadınız mı? Biz 4 ay 15 oldu. gün falan bir kış yaşadık. 15. Siz oranın harbi bir kış olduğu Onu bir seneyi bilmiyorum, yaşayın. Onu bilmiyorum. Kafanızı bir gün dışarı çıkaramıyorsunuz yağmur Bir gün fırtınalı. Muğla'ya gittim dedim burnum düştü herhalde. Arabanın içine kendimi dar attım. Kar yok, bir şey yok. O kadar keskin Ya, soğuk. soğuğunu geçtim. Yağmuru fırtınası da çok meşhurdur. Zaten Türkiye'de en çok Şimşekler yağış alan çakıyor. ikinci il Muğla. Evet. Evet. O şimşekler seyrederken pek güzel oluyor da. Evet, yaşarken. 15 gün her gün yağmur yağıyormuş ya. Tabii 15 gün ben de boyunca fobi yağmur. oldu. Onu görmedik biz. Hani öyle böyle olurmuş. camdan böyle vuuu sesi, yemin olsun bende fobi oldu bak. Yani o da bir şey. Evet. O da Ya yani. bize şu anda şey gelmez. Bize zevkli gelir de birinci sene. Bir meşhur İkinci, hikaye var üçüncü ya. sene. İzmirli'nin Kanada'ya göçü. Onu biliyorsunuzdur. Onun gibi oluyor insan. Ya ilk sene öyle olur ama ondan sonra sürekli soğuk şey oldu da. Ya eviniz güzelse, çatı akmıyorsa, ısınıyorsa Evimiz iyi. o zaman keyif alırsınız. Evimiz iyi. Ama Evet. evde problem varsa zulüm oluyor yani, onu söyleyeyim. Yok şimdi Yerimiz Allah için iyi. problem yok. Evet. Hani evimizde. Bahçemiz iyi, evimiz de O iyi. zaman ya. Her şeyden memnunum. Tek Allah- sıkıntı fiyatlar uçuyor. Maalesef o önüne geçilmiyor yani. Evet. Evet. Şuradan arka bahçeye de götüreyim sizi. Ha, orada çilek yaptık. Bak onu hatırlıyorum. Evet. Ata yiyordu. Ama şey olmadı. Paletteydi herhalde. Paletteydi. yapmıştınız, değil mi? Çok verimli olmadı. Çok kuruyordu. Altına aslında bir naylon gibi bir şey sermek gerekiyormuş. Ha. Çünkü suyu tutmuyor, nemi sağlamıyor. Yani nemi Ben tutacak üstüne bir şey. bir tane aldım, üstüne serdim. Naylon Çünkü sanki. aldığım yerde öyleydi. Evet. Naylon yapmış. Üzerinde şu kadar delik açmış. Oradan çıkıyor. Ha, biz de burada denedik onu. Tepede yap dedi. Yüksek olsun Evet. dedi. Sizin oralarda olur ama sulak oralar. Ha, Evet. çok var. Evet, sulama sıkıntı da çok olmaz orada. Ya bizim evin altından su geçiyor. Evet. Kış bahçesi yapmış adam. Hı hı. Altından su geçiyor. Bir hemen bahçenin öbür tarafından su geçiyor, bir de ön tarafından. İşte ben de bayılıyorum ya böyle Bir gün su yoluna aşağı. O düşerse- yuvarlak çayın İnşallah. suyu var ya. Muhakkak bekleriz. İnşallah. En azından bize nerede ne yapabiliriz? Çünkü artık bu konularda siz ustasınız. Yok ya, ben de daha Evde usta değilim. bahçesi yapmış yani. Ya en azından söylersiniz. Bak Görüyor burada musun? bu var, bunu yaptı. Ha sebze yatağı. Şimdi burayı bunlarla dolduracağım inşallah. Bu sene böyle, ya biz aslında geçen yıl direkt toprağa diktik. Güzel de verim aldık aslında. Ama bu sene hem böyle daha güzel gözüküyor. Bir de bunu denemek istiyoruz. Bir de bu da maliyet ha. Bir tanesi 300-350 liraya mal oluyor. Ciddi maliyetler var ha. Evet. Hani sebzeyi alsan daha ucuza geliyor. Doğru. Evet. Köylüden alsan daha ucuza geliyor. yani. Biz oteli çevirdik. Harcadığımız parayla bir senelik yeşillik parası. Aynen. Sırf merak işte üretim yapabiliyor Evet. muyuz diye. Ya bir de işte bir şeyle uğraşmayınca da bir süre sonra sıkılıyor insan. Aynen. Tabii, Ya tabii. bir şey yapmak, Yapmak gerekiyor. Evet. Ya üretmek Bir şey istiyoruz. ortaya çıkartmak insana mutluluk. Ya ben Sizin mes- Apollo orada değil mi? Çok hoşuma gidiyor. O muhteşem motosiklet. Motor orada. Bayılıyorum ona. Abdullah abiyle geziyorlar, turları var ya Ha, onların. evet evet. Eski. Muhteşemdi ya. Onu havalar biraz ısınsın. Bu sene tadına daha çok varamadım. Daha yeni öğreniyorum ben de. Ama tam bir klasik. Bahçe Ya bayağı- ailecek gezmek çok keyifli oluyor. Evet. Sepette. Aynen Evet. aynen. O Ben Rus yapımı mıydı? Bu Rus 77 model. Ha. Gel göstereyim size. tam bir klasik. Ben ona bayılmıştım. İlk gördüğümde de. Bakar mısın? Bu nasıl? Ben kamyoncu yazısını da hemen... O vardı aldığımda. Ha. Ben bunu Çorum'dan aldım. Kalktım bir heves Çorum'a gittim. Çorum'da da bunu kullanan ve artık beyefendiye de helal olsun. Bunu Doğru. muhafaza etmiş. Çok meraklıları var. Pardon ya, bunlar Bizim hastalar bak bizim bu oluyor ya. köyde bile, bu köylere git, dağ köylerine, 10 kişinin 8'inde bundan var. Aa. Ya belki bu kadar eskisi yok ama bundan kırmızıları var, bir üst model. Ha. O herkes bunu traktör niyetine kullanıyor köylüler. Aslında güzel. Sepetine koy alışverişini. Tabii Abdullah abi de mesela yaylada bunun sepetlisi var, yük sepetlisi. Biliyorum, Bizim ama- bir videomuz var onunla. Biliyorum, gördüm. Oo, nasıl bir kullanıyor biliyor musun? Ve ne eşya taşıyorlar yani. Sen çekiyordun. Ot toplamaya gittim. Çok eğlenceli ya. Onlarla evet çok güzel. Ya ben bunu
O zaman fiyatlar artmamıştı. Gerçekten bir miktar param vardı. Buna yatırdım. Gerçekten çok iyi yaptım yani. Pişman değilsin. Bak Ya ne güzel. sebebi yavaş yavaş aheste ailenle gezebiliyorsun. Çok mutlu oluyoruz yani. Evet, evet. Aynen öyle. Ya benim böyle değişik hayallerim, heveslerim var. Bazı insanlara Klasik tuhaf şeyleri- geliyor ama Yok çok tuhaf. Ben de demek ki Yok, biz de öyleyim. seviyoruz. Ben de tuhafım o zaman. evet. Çünkü o klasik, ona bindiğin zaman bir hayal gücün bile başka çalışıyor. Biz ya. mesela köye göçtük. Köyceğiz'e. Arabamızı sattık. Biz Toros Station araba aldık. Ha. O bizim videolarda yoktur mesela. Biz 2 sene, 2,5 sene Toros'la dolaştık Köyceğiz'de. Böbrek taşı falan varsa düşmüştür. Gizem o arabada hamileydi. Ay yazık. O dağ yollarında hamile 45 dakika yol gezdiriyordum ben onu. Ay yazık kıza ya. O çünkü bayağı adamı hoplatır yani. Çok pişmanım ama sattığıma. Çok var ama oralarda. Çok. hala Şu an hala aklımda, böyle bazen gaza geliyorum. De fiyatlar uçtu. 80-100 lira diyorlar ya. O da kötüsü yani. Ya. Evet. Bir de onlar sürekli tamirciyle akraba alıyormuşsun galiba. Yok ya. Ben evi taşıdım. Üstünde sepeti vardı, yük sepeti. Araba böyle yan duruyor. Bir gün ustaya gittim. Usta dedim, bu araba niye yan duruyor? Süspansiyonu kırılmış. Ama bana mısın demiyor. Yani beni bir kere yolda bırakmadı yani. Ey maşallah. Vallahi. Bizim arabanın da süspansiyonları gitti arkada. Hı hı. Dedik ya Muğla'ya gittik. Aslında o amaçla gitmiştik. Evet. Kaç para istediler biliyor musun? 25 bin lira para istedi Oo. serviste. Dedik arabaya bırakalım, kaç para verirsiniz üstüne? Şu an çok felaket ya. Böyle Evet. kullanıyorum şu an. Evet. Yapacak bir şey yok. Baksana o çiçekleri falan yaptıkları zamanı hatırlıyorum onları falan. Ya biz de sanki biz hani tamam bedenen yorulmadık ama her şeyi beraber yapmışız gibi oluyor ya. Evet. Takipçi olmak ve YouTube videosu çekmek ikisi de çok farklı, Evet. çok ilginç duygular. Aynen. Ben şu an burada takipçiyim. Tabii. Şey gibi oluyor ya, sanki hani böyle misafirler değil de kendi sürekli... Akrabadan birine Tabii. gelmiş gibi. Yani öyle yani bize gelenler genelde öyle hissediyor. Ya mesela ama tabii biz tanımadığımız için ama insanlar sanki bizi kardeşi Tabii, gibi, tabii. oğlu gibi. Sürekli evinde Çünkü biz o psikolojik Evimizdeydin alt yatırımı sürekli. yapmış oluyoruz ya içimizde. Yani böyle biz zaten hani seviyoruz, her şeyi biliyoruz ama tabii siz ilk geleni nereden bir bileceksiniz? de Biz şey şimdi- yani videolarda olduğu gibi gerçekten güzel bizi karşıladı. Yani hiç şey Aynen. yapmadı, evet. Hiçbir Aynı yani, değişiklik hiç yok. Öyle böyle Aynen. ne kompleksi ne bir şey hiç. Biz tereddüt ettik hatta, öyle mi olur böyle mi olur. Sağ olsun hiç şey yapmadı. Çok Ya, güzel karşı. bahçesi falan da çok bakımlı. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Siz şimdi bahar ayında burada çiçek festivali oluyor. Geçen yıl Mayıs'ta. çiçek festivaline Gördüm, katılmıştık. Abdullah abinin yanına gitmiştik. Gözleme yapmıştınız Evet. biliyorum. Orada bir abla geldi işte. En unutamadığımız o. Abla böyle geldi, kalabalık ama nasıl kalabalık? Bağırıyor ama. Siz gerçeksiniz, siz gerçeksiniz. Gizem'e bir atlıyor, bir sarılıyor. Siz gerçeksiniz. Ben sizin için dev ekran televizyon aldım. Ay, ya. Ne güzel hoş şeyler ama değil mi? İşte bu çok güzel bir şey. Evet. Ya, İnsana o bütün- motive ediyor işte. Muhteşem Evet. Muhteşem bir Evet. şey ya. Ya Evet. o duyguyu da tattık. Evet. Daha da zamanla tadarsınız. Daha kanalınız yeni. İnşallah güzel büyür kanalınız. İnşallah İnşallah. insanlar örnek alır sizi. Güzel olur. Ama şey olarak yani hobi olarak devam edin. Biz bu daha işe. çok Evet. geziyoruz zaten. Evet. Yani bizimle birlikte gezerlerse biz de Çevreyi mutlu oluruz. tanıtıyoruz işte. Çevreyi tanıtıyoruz. Bir ürünleri tecrübelerinizi Yani paylaşıyorsunuz. fiyatları paylaşıyoruz. Hani geldikleri zaman Evet. ne kadar. Hı hı. Yani onları falan paylaşıyoruz. Yani. Bazen bahçede çalışmamız böyle yani. Şey, Valla hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah. çok sağ olun. İnşallah. teşekkür ederim. İnşallah gelirsek biz de uğrarız size. Muhakkak Onu bekliyoruz. Bekliyoruz yani. Biz de bekleriz tekrardan. Muhakkak bekliyoruz. Ata orada gelip istediği gibi bahçede koşturabilir. Tamam, çok teşekkür ederiz valla. Ayağınıza sağlık. Ya biz Sağ teşekkür olun. ederiz. Güzel karşıladınız.
Bahçeyi temizledim. Otlar, yapraklar dökülmüştü biliyorsunuz. Onları şimdi çuvala koydum. Onları da arkada diğer yapacağımız sebze yataklarının içine sereceğiz. Onların hepsi gübre olacak. Bu sebze yatakları videosunda da çok yorum atmışsınız. Altına neden karton serdiniz falan diye. O karton bildiğim kadarıyla hem yabani otların çıkmasını engelliyor. Hem de orayı suladığınız zaman nemli tutuyor. Aynı zamanda oraya attığım odunla aynı şekilde. Hem de gübre oluyor. Böyle toprağı zenginleştirmiş oluyorsunuz. Ben de bunu internetten araştırdım. Yani özellikle yabancılar sebze yataklarını özellikle böyle yapıyorlar. Altına neden tel yapıyorlar bilmiyorum demiştim. Ona da çok güzel açıklamalar getirmişsiniz. Çok teşekkürler. Alttan köstebek, fare, ıvır zıvır zararlı sürüngenler girmesin diye yapılıyor ama bizim burada öyle köstebek falan yok, yani daha önce hiç görmedik. Bizim zaten çok sayıda kedimiz var. Pek öyle şeyleri burada barındırmıyorlar. O yüzden benim öyle bir şey yapmaya ihtiyacım yok. Şimdi burayı temizledim. Taş odayı süpüreceğim. Bu taş odamıza petek takılırken etraf çok kirlendi tabii. Çok kötü oldu. Orası bayağı kötü durumda. Orayı bir elimden geldiğince süpüreceğim. Daha sonra Gizem'le detaylı temizlik yaparız. Gizem bugün çocukları aldı. Tire'de müzik kursuna götürüyor adayı. Çocuklara değişiklik olsun diye orada bir müzik hocası buldu. Orada müzik kursuna gidiyorlar. Bakalım onlar ne yapıyor orada, ne ediyorlar. Geldiklerinde öğreneceğiz. Ben şimdi çalışmaya devam ediyorum. Biraz bugün temizlik yapacağım. Sebze yataklarına malzemem şu an yok. Önümüzdeki günlerde aldıkça devam edeceğim. Bir de yoruldum gerçekten. Biraz yoruldum. Sakin tempoda iş yapmak istiyorum. Bugün temizlik günü. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. 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 When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. Many men have fell. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. They say no to sleepless night. Will you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun rises, when the sun.
O odunları ne yapsam bilemedim ya. Buraya böyle istiflesem mi? İçeri mi alsam acaba? İçeri almak için de bayağı bir uğraşmam gerekecek. Evet, en sonunda tertemiz oldu vallahi. Bunları böyle bir istifledim. Şuraya az biraz su döktüm, su tuttum. Vallahi her yeri temizledim. Evet, burayı düzenleyeceğiz bakalım. Hava gene dengesizleşmeye başladı. Geceleri soğumaya başladı. O yüzden bir gıdım yakacağım. Şu camı önce biraz sileyim. Bu cama da, sobanın camına da çözüm buldum. Diyenleriniz vardı zaten. Şu Aspedos sarı güç var ya, inanın acayip. Bakın göstereyim size. Acayip, hemen çıkarıyor ya. Evet, bakın şimdi. Vallahi süper bir şey. Hani reklam olsun diye demiyorum ama reklamı hak ediyor yani, bakın. Gördünüz mü? Mis gibi oldu. Çözümü bunda buldum yani. Bu arada soba mevzusu açılmışken Şener abi depremzedelere çadır sobası gönderiyordu. Biliyorsunuz biz de yardımda bulunduk. Sizlerden de yardımlar geldi. Bornova Belediye Başkanı kendisini ziyaret etti. Destek verdi. Onun nezaretinde gönderdiler. Bakın bir bana videolar attı. Bir onları izleyin. Kargolara gitti yani depremzedelere. Nakliyesi yapıldı. İçiniz rahat etsin. Hepimiz rahat edelim. Buradan Şener abiye, Bornova Belediye Başkanı'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii siz yardım edenlere özellikle çok teşekkür ediyoruz. İnşallah depremzedelerimizin yaralarını hızlı bir şekilde hep beraber saracağız. Merhabalar. Deprem bölgesine göndereceğimiz ikinci parti ürünlerin paketlenmesi yapılıyor. Bu şekilde Kaan Atakan kardeşimizle düzenlediğimiz bir kampanyadan
29 veya 30 tane ilave var. Bunlarla birlikte yine bizim ilave göndereceklerimiz toplam 55-60 tane bu turda gidecek. Yardımda bulunan değerli abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimizin isimlerini böyle tek tek yazdık. Bunlar da tekrar bizim ilave göndereceklerimiz. Bugün bir aksilik olmazsa Bornova Belediye Başkanımız gelecek. Onun nezaretinde bunları da Büyükşehir Belediyesi'nin gönderisine tıra dahil ederiz. Öyle göndermiş oluruz bu seferki. Şeyin de bir talebi olacaktı fakat bugün sözde gelecekti, o kaldı. İzmir Ticaret Bize İzmir Ticaret Odası'nda bir 500 tane iyi görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar. konteynerler için. Bize bir sipariş verip bunlardan oraya dağıtmamız lazım. Takdir ederiz. Askıda soba başlatarak Tamam. ödeyeceğimiz rakamı da bize söyleyin. Tamam. Biz sizle iş yapalım. Gerçekten çok ihtiyaç olan bir konu bu. Evet. Bunun yanında odun da dağıtmak lazım. Evet. Artık odunu oradan temin edeceğiz. Bölgeler olması daha avantajlı. Çadırda insanlar. Bence çok ideal. Sobası diye geçiyor. Evet, Çadır evet. sobası diye O, geçiyor. güzel. Yani biz standardın dışına çıkmayalım dedik. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değsin, Doğru. bir şey yarasın. Doğru. Çok doğru düşünmüşsünüz. Ben çok beğendim. Biz yaklaşık 2500 artı 4500 tane çadır dağıtıyoruz. 2500 kuruldu. Bir 2000 daha geliyor. Bu önümüzdeki hafta sanıyorum onları da dağıtacağız. Tabii insanlar uzun süre yaşayacaklar. Kesinlikle. Bu süreç böyle 3 ay 5 ay değil. Kesinlikle. Bu kadar ve Konteyner çok pahalı. hı. Çadır biraz daha hesaplı. O yüzden insanlar sanıyorum 2023'ü çadırda geçirecekler. Evet. Şimdi soğuk hava, eksi 30'du Nurak'ta. Bunları ulaştırmış olursam iyi olur. Yarın sabah çıkması lazım. Hızlı bir çalışma. Siz ne kadar üretebilirsiniz bundan? Günlük 50 tane rahat üretiriz. 50 tane. Evet. Güzel. Bunlarmış. Hani net olmamak. 2.60 desen, 2.60 desen 4 tanesi 2 metreye 190 yapıyor. Efendim mesela bununla birlikte 2.30'a tekabül ediyor. Artık biz o kadar konfor aramıyoruz. Gayet Gönderdiğimizde çoğu yandan çıkıyor. Mesela en sonunda da yağmur girmesin diye. Şapkası var. çok iyi. Paketleme için sıkıntı yok. 2 tane daha ilave edebiliyoruz. Fakat böyle bir ihtiyaç gelmedi. Olursa yapabiliriz. Ben 2.80 şeyinde hesapladığımda bunlar 50 santim galiba. 45 santim bunlar. Şeye girebilmesi için 46 santim geliyor için. Dış şurası 50 santim. Yani paketlemesi kolay olsun diye 45-45. 4 tanesi 50 olmuş olsa zaten 2 metre yapar. Yaklaşık 1.90 yapıyor. Bunun yüksekliği de var. Evet 40 santim de bu. 42 santim hatta. Efendime söyleyeyim 2.30 tekabül ediyor. Rahatlıkla yetiyor. Ben bacanın yüksekliğini düz Şimdi şöyle bakalım. 2.80'de galiba. Sizin gibi insanlar oldukça gerçekten bu ülkenin sırtı yere gelmez. Çok Yapmak teşekkür ederim. zorundayız. Herkes elinden geleni Çok beğendim. kaldırabileceği kadar Çok çünkü beğendim. sırtlayacağız yani yapacak başka bir şey yok diye düşünüyoruz. Harika. Fiyatını ben tekrar söyleyeyim. 1500 lira KDV dahil başkanım. Tamam. Bir tanesini. Tamam. Çok Bu iyi. Çok iyi. Set halinde. Kar gözetmeksizin. KDV'den vazgeçemiyor musunuz? Bu bir bağış olduğu için Onu ayarlayabiliriz herhalde. çok sevinirim. Çünkü %20'lik kısmını daha %20 soba alabilirim aynı bütçeyle. Evet, Değil onu mi? değerlendirebiliriz. Onu resmi kurumlarla alakalı Şenol görüşüp Birol de bir şey... gol yaptım şu anda. Ona göre. Çok beğendim gerçekten. O yükseklikle ilgili olan yetmezse bile yüksek şey yapabiliriz. Başkanım, Yok Dört tane yetiyor yeter. başkanım. Yeter mi? Yetiyor. Dört Yani tane biz yeter. onu bizzat Cem'de bir Rasim abi bir ara ölçü bize verirse orada Tamam. yeter başkanım. Cumartesi günü önceki gönderdiklerimiz de zaten 2.80 onunla çadır. alakalı yetmedi Hepsi kısa 2.80. geldi vesaire diye bir problem yok. Başkanım çadır 2.80. Olarak ürünle beraber başladığımızda yaklaşık 2 yıl. Telefondaki benim çadırın iç soba borusuna olan yüksekliği söyler misiniz bana? Tavandan mı çıkıyor? Yandan. Yandan çıkıyorsa zaten 1.40. yaklaşık 1.40 civarları. Yandan çıkıyorsa. Kaç tane bunlar var abi? Bunlar 4 tane. 4 tane var. 4 tane Dışarı- olursa olur mu? Oluyor zaten. Yok Standart şöyle öyle. bunu yükseğe koyarız.
Yok, Biraz daha sığıyor. yukarıda da Yok, olur. yok, yok. Başkanım, Sığıyor. tam- İkinci göndereceklerimiz. Fark. Evet. Tamam. Zaten hepsi üzerinde kim gönderiyorsa onların ismi yazıyor. Onlar da Rodos'u devam ediyor. Çok Şu an güzel. bir 60 tane daha dedik gönderelim. Daha sonra biz kendimiz bunu 1500 lira civarlarında mal ettik. Evet, siz onu izlerken ben de sobayı yaktım. Biraz sabah serinliği var dışarıda. Biraz ortamı kırsın, evi ısıtsın. Artık son soba sefalarımız. Havalar ısınacak gibi duruyor. Dışarıda da hafif hafif yağmur başladı. İnşallah şöyle güzel güzel bir dolu dolu yağar. Gerçekten kuraklık var yani. Sebze yataklarımız burada. İnşallah burayı komple dolduracağım. Çok güzel olacak. Acemalıların orayı bayağı bir temizledim. Şu tarafları temizleyeceğim. Oralara da acemalısı dikeceğim. Bakalım nasıl olacak. Burayı da artık temizliyoruz. Burada artık bir inşaatlık herhangi bir şey kalmadı. Son noktayı koyduk. Peteğimiz de takıldı. Şu ana kucağını şimdilik ahıra götüreceğim. Belki Mayıs gibi filan ya da Nisan gibi bir daha bir civciv çıkımı yapabiliriz. Ama şimdilik öbürleri bir büyüyüp yerlerini almam gerekiyor. Çok güzel bir oda oldu gerçekten yani. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tahsin abiye buradan selamlarımızı gönderelim. Bu ışıklandırmayı, fayansları, buraya çeki düzen, işte taşların derzlerini falan o yaptı. Buradan Ahmet arkadaşımıza teşekkür edelim. Bize Ankara mobilyacılar sitelerden bunu gönderdi. Şener abiden soba aldık biliyorsunuz. Rodos soba. O da buraya yakıştı. Şu boruları falan zaten halılar gelecek de olmayan yerlerini yine boyayacağız. Odunluk benim el emeğim. Kendim yaptım. Fikir babası babam. Babamın yönlendirmesiyle yaptım. Aynı şekilde şuradaki kütüphane benim emeğim. O da babamın projesi. Sağ olsun şöyle yap böyle yap bana bayağı fikir verdi. Evet. Bu şekilde burayı kullanacağız. Tabii bunu atlamayayım. Bunu da siz değerli takipçilerimizden bir hanımefendi gönderdi. Gizem'le konuşmuşlar. Adını bilemiyorum. Bağışlasın beni. O yüzden kusuruma bakmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Bu da burayı kapattı. Bizim burada niş var biliyorsunuz. Biraz şey gözüküyordu. Çirkin gözüküyordu. Madem herkese teşekkür ediyorum. Kuluçka makinesini aldığımız servo kuluçka gerçekten makine işini yaptı yani. Gerçekten 35 tane de 31 tane civciv çıkarmayı başardık. Çok iyiydi gerçekten. Onlara da es geçmeyeyim. Halı Gizem'in babaannesinden yadigar, eski bir halı. Tekli koltuklar benim babaannemden, dedemden hatıra. Çok eskidir onlar da. Şu oturakları biz buradan aldık. Kısıkköy'den. Halil Bey'di galiba. Reyhan Mobilya mıydı? Adını tam hatırlamıyorum. Kusuruma bakmasınlar. Onları şuraya dışarı balkon veranda yaptırdığımda oraya koyacağız. Şimdilik burada duruyor.